Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle pratik dar paça yani havuç paça pantolon kesimini paylaşacağım. 116 kalça, 28 santim oturuş yüksekliği ve bilek boyu olacak. Boyumuz da 90 santim. 90-95 yapalım. 95 santim boy yapalım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kumaşımı düzeltmek için her zaman olduğu gibi şöyle şu şekilde kumaşımın üzerine bir düzeltme çizgisi çiziyorum. Şu şekilde. Kenarından da kenardan da şöyle bir referans çizgisi alıyorum kendime. Evet. Ekliyorum. Pantolonumuz lastikli olacak. Sonra yüksekliğiyle başlıyoruz. Oturuş yüksekliğimiz 28 santim. Şuradan 28 santimi işaret alıyorum. Şuradan da alıyorum. Şu şekilde. Hemen burayı kapatıyorum 28 santimden. Arkadaşlar oturuş yüksekliği şimdi 116'yı 4'e 29 1 santim eksiğini yapıyoruz arkadaşlar. 28 santimden burayı işaretliyorum. Üstten de işaretliyorum. Kumaşım likrasız bir kumaş. Dokuma kumaş. Evet. Kalça 1/4 eksi 1'ini buraya yerleştirdim. Şimdi A ölçümüzü bulabilmek için pantolonlarda en çok yaşanan sıkıntı burada arkadaşlar. Şu ölçüyü 4'e bölüyorum. Şimdi benim ön A ölçüm 7 santim. 7 santimi buradan işaretliyorum. 7 santimi de buradan işaretliyorum. Ve şöyle pratik bir şekilde ağımı oluşturuyorum. Evet. Ağımı oluşturdum. Burayı da düz çıkıyorum. Şimdi ön pantolon olduğu için bu şekilde şuradan şöyle ön için. Şimdi burayı da şu şekilde çizelim. Evet. Evet arkadaşlar, sırada şimdi pantolonumuzun ütü hattı düz boy ipliğine geldi. Şimdi burayı A ölçüsünden itibaren ölçüyorum ve 35,5 burası düz kenar. Buradan 17,75'imizi şu şekilde işaretliyoruz. Bunu aşağı yukarıya düz bir şekilde uzatacağız. Ben mezurumun üstüne bir işaret alacağım. Şu şekilde 17,75'e hepsi eşit olsun diye. Bunu aşağı yukarı 17,75'imi şu şekilde işaretini alıyorum. Bunu baştan aşağı işaretliyorum ve pantolon boyumuzu ölçüyoruz. Pantolon boyu şu şekilde kapatıyorum. 17,75'imi işaretliyorum. Pantolon düz boy ipliğimiz, ütü hattımız bu şekilde çıkıyor ortaya arkadaşlar. Bunu düzgün yaparsak pantolonumuzun paçasında dönme, kayma, bozukluk hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Oldukça yavaş anlatmaya çalışıyorum. Yeni öğrenenler için pantolon kalıbı ve pantolon kesimi. Benim pantolonum 44-46'ya tekamül ediyor. Evet. Şimdi diz boyunu bulabilmek için de pantolon boyumuzu ölçüyorum 95 santim. 90 buraya işaretini atıyorum ve
şu şekilde diz boyunu çiziyorum arkadaşlar. Dar paça olacağı için ben diz ölçümü şu şekilde 11 yapıyorum. 11 şu şekilde 9 santim yapıyorum. Çünkü dar paça, havuç paça olsun istiyorum. Bu şekilde ön paçamız işaretlendi. Şimdi paça ve dizi düz cetvelle birleştiriyoruz. Diğer tarafımı da birleştiriyorum. Şu şekilde. Riga cetvelini alıyoruz. Ön ağımızı çiziyoruz. Ön ağımızı çizdik. Şu şekilde yumuşatarak çiziyoruz. Keskin köşeler oluşmuyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi pantolon ön kalıbımız çıktı arkadaşlar. Bunu bu şekilde. Evet, şimdi birer santim dikiş payını veriyorum. Ön düşüklüğünü şimdi kesmiyorum. Daha sonra arkayı yaptıktan sonra keseceğiz arkadaşlar dedik ama kestik. Neyse, kesmiş bulundum. Şimdi birer santim dikiş payı vererek pantolonumu kesiyorum, ön paçamı. Evet arkadaşlar, pantolonuma kıvırma payı vermiyorum çünkü 90 santimdi boyum, 95 yaptım. Evet arkadaşlar, ben kumaşımı serdim, ön bedenimi yerleştirdim. Ön bedeni keserken beli 3 santim düşüklükten kesmiştik. O parçayı da geri kesmemiş gibi yerleştirdim. Çünkü burada bize lazım olacak. Şimdi öncelikle diz çizgisini uzatıyoruz. Şu şekilde. Kalça çizgisini uzatıyorum. Arka bedeni keserken bize lazım olacak. Paça boyunu da uzatıyorum. Şimdi buralarda ekleme yapacağız arkadaşlar. Paçadan sağdan soldan 2 santim veriyoruz. Dikiş payından sonra tabii ki 2 santim buradan, 2 santim dizlerden, buradan. Çünkü arkayı keserken dikiş payı vermeyeceğiz. Buradan 2 santim. Arka belden ise 3 santim veriyorum. Bu şekilde. Şimdi bu verdiğim yerleri cetvelle düzeltiyoruz arkadaşlar. Dizle paçayı çiziyorum. Burayı da çiziyorum, dizle paçayı. Şurayı da rigayla şu şekilde 2 santimleri birleştiriyorum. Sonra buradan da 3 santimle burayı birleştiriyorum. Evet. Şimdi ütü hattından yukarıya, bakın şurasıydı bizim çizgimiz. Buradan yukarıya şöyle 4 santim yükseklik veriyorum. Burayı yükseltiyorum. Ve yandan bu 4 santimden geçecek şekilde cetvelimle arka belimi şu şekilde uzatıyorum. Evet, arka belini uzattıktan sonra bu ön düşüklüğüne ihtiyacım yok. Bunu kaldırabilirim. Bakın şu şekilde uzattım. Ve şimdi ön belimizi ölçüyoruz. Şimdi ön belimi ölçüyorum. 30 santim. Şuradan şöyle 30'u işaretliyoruz. Arka belimizde şu şekilde 30 santimi işaretliyorum. Ve bunu şu noktaya kadar
öndeki şu noktaya kadar şu şekilde düz cetvelimle birleştiriyorum arkayı. Şöyle birleştirdim. Şimdi arka ağ için ön ağda 7 santim kullanmıştık. Arka ağ için 7 santimden 1 santim çıkarıyorum. 6 santim. 6, 7 daha 13 yapıyor. Şuradan şöyle 13 santimi tutuyorum. Ve şuradan bir işaret alıyorum. Ve ön ağımdan 1,5 santim aşağıya düşüyorum. Ki bacakta kasma yapmaması için. Şimdi belden buraya düz gelmiştik. Şimdi ağımı pratik bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay ve pratik bir şekilde pantolonumuz çıkıyor. Şimdi riga cetvelimle şu şekilde arka ağımı birleştiriyorum. Köşe oluşmadan birleştiriyorum. Ve burayı ölçüyorum. Ağımla burayı ölçüyorum. 26 santim. Ortasını buluyorum. 13 santim. Buraya bir dik açı atıyorum. Buradan şöyle 1 santim içeri girerek tekrar ağımı çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. A'dan ve bu 1 santimden geçecek şekilde, dize birleşecek şekilde çiziyorum. Ve bunu buradan keseceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arka pantolonumuz da çıktı. Çok rahat ve pratik bir şekilde. Şimdi hiç pay vermeden kesiyoruz. Neden? Çünkü ön paçamızda payımızı vermiştik, dikiş payımızı. Şimdi arka belimden başlıyorum. Evet. Şimdi arkada çıktı. Şimdi cep yapmak isteyenler için cep çizeceğim. Şuradan şöyle bir 7 santim işaret atıyorum. Şuradan da 16-17 santimden işaretimi koyuyorum. Ve burayı da düz bir şekilde çiziyorum. Bu cebin şekli size kalmış. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şuradan ön paçamdan cebimi 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu da cep oldu. Evet arkadaşlar, şimdi cep kesimi için şu şekilde 4 kat kumaş hazırladım. Pantolonumu, ön paçamı yerleştirdim. Şimdi hemen buradan çiziyorum. Şuradan şu şekilde çiziyorum. Cep ölçüsünü ne kadar istiyorsanız o size kalmış. Ben şöyle cepten ileriye şu şekilde 7 santim gelmesini istiyorum. Ve şu şekilde şeklini vermek dediğim gibi size kalmış. Şöyle bir cep pratikten çiziyorum. Evet, şimdi 4 katı da birlikte kesiyorum. Şimdi bunlara bir çarpı atıyorum, tersleri belli olsun diye, tersi düzü belli olsun diye. Evet, şimdi şu şekilde hemen işaretimi atıyorum. Şuradan 7 santim.
Evet arkadaşlar, bunu şu şekilde ön cebim gibi çiziyorum. Şuradan 7'yi işaretliyoruz. Buradan kesiyorum. Şimdi şu cebi alıyoruz. Açıyoruz. Şunu şuraya eş yapıyoruz. Şunu da şuraya eş yapıyoruz. Ceplerimizi bu şekilde dikeceğiz. Evet. Şimdi şu ön bedenimi alıyorum. Bu ters geliyor. Ön bedenimizi ön yüzüyle cebin ön yüzünü şu şekilde buradan dikiyoruz. Bunu da diğerine dikiyoruz. Ön yüzlerini birbirine denk getirerek şu şekilde ceplerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ben ceplerimi dikip geliyorum arkadaşlar. Dikilmiş hallerini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, pratik bir şekilde cebimizi diktik. Bakın, cebi ben buraya diktim. Daha sonra cebe doğru parçaları yatırarak şu şekilde üzerinden çima dikişi yaptım, cep geri dönmesin diye. Ve şu an ön ceplerimiz gördüğünüz gibi hazır. Bu da diğer tarafı. Bu da hazır. Diğer tarafımız da hazır. Şimdi ağlarımızı birleştireceğiz. Ön ağımı birleştiriyorum. Bakın, şu şekilde burayı dikeceğim. Arka ağımı da dikeceğim. Pantolonumuzu birleştireceğiz. Belimizi ölçeceğiz. Ona göre arka ağı da bu şekilde birleştireceğiz. Yanlardan kapatacağız. Bacak arasını dikeceğiz. Daha önceki videolarımda da olduğu gibi. Belini ölçeceğim, tamamını. Tamamını ölçeceğim ve ben 3 santimlik lastik kullanacağım ve 11 santim kalınlığında ve belimin ölçüsüne göre bir kemer kesip pantolonumu tamamlayacağım arkadaşlar. Pantolonumun bitmişiyle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, pantolonumuzun bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık oldu. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın, cep detayı, cebimiz çok güzel oldu. Kemerli lastiği ve çok hoş bir pantolon oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde ölçülerinizi alarak benim videolarımı izleyerek kendinize çok rahat bir şekilde istediğiniz modelde kalıbınızı çıkartıp pantolonunuzu dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, 46 bedene uygun ölçülerle kesip diktiğimiz dar paça pantolonumuz gördüğünüz gibi çok şık oldu. Evet arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamı için lütfen abone olarak içinizden geçen yorumları yapınız arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.